Tarımın başarısı için sulama sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sizlere hem kendimizin denediği hem de dünyada denenen yöntemleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu yöntemlerde sulamanın farklı ülkelere, farklı ekonomilere ve farklı ihtiyaçlara göre ayrıldığını gözlemliyoruz. Tarımın isimsiz kahramanları olan sulama sistemleri, başarılı tarım operasyonlarının can damarıdır. Mahsullerin doğru zamanda, doğru miktarda su almasını sağlarlar. Bugün gıdamızı yetiştirme şeklimizde iki spesifik sulama sistemine odaklanacağız. Yeraltı damlama sulama sistemi, yerüstü damlama sulama sistemi ya da toprak altı sulama sistemi, toprak üstü sulama sistemi. Bu sistemlerin her ikisinin de kendine özgü özellikleri vardır ve her birinin kendine özgü avantajları ve zorlukları vardır. İster deneyimli bir çiftçi olun, ister sadece meraklı bir gözlemci olun, bu sulama sistemlerini anlamak, tarım dünyası hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Toprak üstü damla sulama ve toprak altı damla sulama, modern tarım uygulamaları arasında giderek yaygınlaşan iki sulama yöntemidir. Her iki yöntem de su ve gübre tasarrufu, verim artışı, işçilik maliyetlerinde azalma gibi avantajlar sunar. Ancak aralarında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. İlk önce yerüstü damla sulama sistemi ile işleri yüzeye çıkaralım. Bu sistem adından da anlaşılacağı gibi toprağın tam üstünde yer alır ve suyu doğrudan bitkilerin köklerine iletir. Kanalımızın oynatma listelerinde izleyebileceğiniz gibi üretimlerini aktardığımız bitkilerin sulamasında yerüstü damlama sulama sistemini çok kullanıyoruz. Bizim neden uzun zamandır kullandığımıza geçmeden önce toprak üstü damlama sulama, su ve gübrenin toprak yüzeyine döşenen damla boruları aracılığıyla doğrudan bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlayan bir sulama yöntemidir. Bu yöntemde su ve gübreler damla borularındaki deliklerden yavaş yavaş küçük miktarlarda verilir. Bu sayede suyun ve gübrenin verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. Toprak üstü damla sulamanın bazı avantajları vardır. Başlangıçtaki kurulum maliyeti toprak altı damla sulama sistemine göre daha düşüktür. Hatta bu damla boruları ince ve kalın boru şeklindedir. İnce borular tek sezon için uygun olurken kalın olanlar birkaç yıl toplayıp tekrar serdiğinizde kullanma şansınızı artırır. Bu da bir kere aldığınız ürünü birkaç yıl kullanmanızı sağlayabilir. Eğimli arazilerde boru döşemeleri daha kolaydır. Sistemdeki arızaların tespiti daha kolay ve arızaların giderilme masrafı da daha düşüktür. Çünkü yüzeyde olan boruları görebiliyorsunuz. Gidip onarma şansınız daha kolay oluyor. Tarla büyüklüğüne göre değişse de hattın başına bir tane boru koymanız yeterli oluyor. Çok büyük tarlanız varsa birkaç farklı hatla çözümü kolaylaştırabiliyorsunuz. Toprak üstü damla sulamanın bazı dezavantajları vardır. Tarla içinde her türlü kültürel uygulama ve hasat uygulamaları daha zordur. Her mahsulde o boruları tekrar sermeniz ve toplamanız gerekir. Çünkü hasat bittiğinde tarlayı sürerken borularla beraber sürmek istemezseniz onları kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Sistem yüzey üstünde olduğu için bakım gereksinimi daha fazladır. Toprak yüzeyinde kalan damla boruları yabancı otların büyümesine neden olabilir. Toprak altı damla sulama, su ve gübrenin toprak altına döşenen damla boruları aracılığıyla doğrudan bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlayan bir sulama yöntemidir. Bu yöntemde su ve gübreler damla borularındaki deliklerden yavaş yavaş ve küçük miktarlarda verilir. Bu sayede suyun ve gübrenin verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. Toprak altı damla sulamanın bazı avantajları vardır. Su ve enerji tasarrufu açısından en verimli sulama yöntemlerinden biridir. Tarla içindeki kültürel uygulamalar ve hasat uygulamaları daha kolaydır. Sistem yüzey altında olduğu için bakım gereksinimi daha azdır. Toprak yüzeyinde yabancı otların büyümesini önler. Her sezonda toplayıp tekrar serme durumunu ortadan kaldırır. Boruları yüzeyde görmediğiniz için tarla sürmek daha kolay olacaktır. Toprak altı damla sulamanın bazı dezavantajları vardır. Başlangıçtaki kurulum maliyeti toprak üstü damlama sulama sistemine göre daha yüksektir. Eğimli arazilerde boru döşemeleri daha zordur. Sistemdeki arızaların tespiti daha zor ve arızaların giderilme masrafı da daha yüksektir. Toprak altına boru döşenirken toprağın patlatma yapılması gerekiyor. Bu da bitkilerin kök ve kılcal köklerine zarar verebiliyor. Eğer meyve bahçeleriniz varsa
onun altına daha sonradan böyle bir şey yapmayı planlıyorsanız buna dikkat etmeniz çok önemlidir. Aksi halde ağaçların köklerine zarar verebilirsiniz. Sistemi bir kere kurduğunuzda bir daha bununla uğraşmanız gerekmiyor olabilir. Fakat herhangi bir arıza durumunda sorunun nereden kaynaklandığını bilemediğiniz için bu durumu onarmak daha zor olacaktır. Örneğin toprak altında herhangi bir sızıntı su motorunun gücünü bölerek asıl yere odaklanmasını azaltacaktır. Toprak üstü damla sulama ve toprak altı damla sulama her ikisinin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları olan iki farklı sulama yöntemidir. Hangi yöntemin daha avantajlı olduğu, yetiştirilen bitkinin türüne, arazinin özelliklerine ve yetiştiricinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Her ikisinin de kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğu için seçim gerçekten bireysel koşullara ve ihtiyaçlara göre yapılıyor. Toprak altı sulama olarak bilinen yeraltı damlama sulama, suyun kıt olduğu veya pahalı olduğu bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Suyu doğrudan bitkilerin kök bölgesine ileten, buharlaşmayı azaltan ve değerli kaynaklardan tasarruf sağlayan bir sistemdir. Ancak kurulumu ve bakımı daha pahalı olabilir ve her tür toprak veya ürün için uygun değildir. Öte yandan yerüstü damlama sulamanın kurulumu genellikle daha ucuz ve bakımı daha kolaydır. Pek çok farklı ürün türü ve toprak koşullarıyla kullanılabilen esnek bir sistemdir. Ancak hava koşullarından ve haşerelerden kaynaklı hasarlara karşı daha hassastır ve buharlaşma yoluyla su kaybı endişe verici olabilir. Biz bunu çözebilmek için sıcak olduğu zamanlarda değil de havanın daha serin olduğu saatlerde bu sistemi çalıştırmaya gayret ediyoruz. Çünkü güneşin tam tepede olduğu zamanlarda hem toprağı sulamak iyi değildir hem de bu şekilde buharlaşma daha fazla artacağı için suladığınızın pek bir anlamı kalmayacaktır. Haşerelerden kaynaklı zararları daha da düşürmek için de daha kalın damlama borularını kullanabilirsiniz. İnce olan damlamalar daha uygun olup tek sezonda bitebileceği gibi kalın olan damlamalar daha dayanıklı olup birkaç sezon kullanıma olanak tanır. Tek kullanımlık damlamaların makineyle kurulup makineyle toplanma ihtimali olduğu için çoğu çiftçi tarafından tercih edilmektedir. Çünkü elle olan iş gücüne nazaran makineyle olan iş gücü daha fazla tasarruf sağlayabiliyor. Mükemmel sulama sisteminin mevcut olmadığını unutmayın. Her türün güçlü ve zayıf yönleri vardır. Yeraltı ve yerüstü damla sulama sistemleri arasındaki seçim, çeşitli faktörlere bağlı olan bir denge meselesidir. Bu faktörler bütçenizi, toprak türünü, yetiştirdiğiniz mahsulü ve kişisel tercihlerinizi içerir. Su tasarrufu sağlayan ancak ön maliyeti daha fazla olan bir sistem mi arıyorsunuz? Yoksa kurulumu ve bakımı daha kolay ancak daha fazla su tüketebilecek bir sisteme mi daha yatkınsınız? Bunlar yalnızca sizin cevaplayabileceğiniz sorulardır. Sonuçta en iyi sulama sistemi ihtiyaçlarınızı karşılayan, bütçenize uygun ve tarım hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olan sistemdir. Biz uzun zamandır yerüstü damlama sulama sistemini kullanıyoruz. Sorunlarla karşılaşsak da kendimize en uygun yöntemin bu olduğu kanaatine vardık. Toprak altından uzak yerlerden kangal borularla su getirdiğimiz oluyor. Fakat tarla ve bahçe içine girdiğimizde damlama sistemleri yer üzerinde oluyor. Toprak altı damla sulama sistemini ilk olarak meyve bahçemizde denemek istiyoruz. Ayva tarlamızda yeraltı ve yerüstü karışık olan bir sistem denemiştik. O videomuzu da izleyip görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.